Bu şekilde burayı da böyle diktik. Dördünü şu ara açık. Bunu da dikeyim. Çünkü bunların kapanması lazım. Şimdi evet. İpimi buraya getiriyorum arkadaşlar. Bütün ortadaki göbekteki kareleri diktim. Şimdi bunu bu şekilde koyacağım. Yine aynı şekilde burayı böyle şu araları da kapatacak şekilde, yani şuraları kapatacak şekilde burayı da böyle dikeceğiz. Birleştireceğiz. Evet. Ben böyle şöyle bu şekilde arkadaşlar burayı böyle komple dikeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ana gövdeyi de diktim. Bu şekilde şöyle diktim. Şimdi körükleri dikmeden önce arkadaşlar ön tarafına şöyle minik şeritlerden oluşan bir cep yapacağım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereyim. Arkadaşlar bu çantanın önüne şu şekilde şöyle üstünde fermuarı olan minik bir cep yapacağız. Bu cep gördüğünüz gibi minik kağıtlardan oluşan şeritlerden oluşacak. Şimdi burada arkadaşlar ölçüyü yine vereceğim de aslında kullanmış olduğumuz kağıdı parçalayacağız. Şimdi bizim kullandığımız kağıt nedir? Katladığımız kağıt eni 3 santime, boyu 13 santim. Şunu elde edebilmek için, şu minik kareleri elde edebilmek için bunu önce boylamasından şu şekilde ikiye katlıyorum. Ve bunu arkadaşlar dikkat edin, tam ortadan kesiyorum. Şimdi bunun eni 3 santim ya arkadaşlar. Ne kadar kaldı geriye? 1,5 santim kaldı. Şimdi bunu biz tekrar ortadan ikiye bölüyoruz. Şu şekilde. Ve kesiyoruz. Eni bu 1,5 santimdi arkadaşlar. Şimdi ne kaldı eni? Burası 7,5 milim kaldı. Milimetre kaldı. Bunu bu sefer şu boy 13 santimlik boy çok uzun gelir. Ne yapıyoruz? Bu 13 santimlik boyu da şu şekilde şöyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman bu 13 santimlik mesafede ne oluyor arkadaşlar? 6,5 santime iniyor. Yani şu küçük cepteki kağıdın ölçüsü eni 7,5 milimetreye şöyle boyu 6,5 santimetre olacak. Bunu da arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle ortadan ikiye bölüyorum ve yapacağım kağıdım ortaya çıkmış oluyor. Bakın şu şekilde. Şöyle kağıdımızı önce boydan ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve katladığım iki yanı bu şekilde birleştiriyorum. Bir tane de siyahı katlayayım arkadaşlar. Ortadan ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve iki yanı birleştiriyorum.
Şimdi arkadaşlar şunu elde edebilmek için ne yapıyorum? Kağıdımın ikisini alıyorum. Bir tane siyah, bir tane beyaz ve bu şekilde içinden geçiriyorum. Biri alttan, biri üstten. Bakın şöyle bir leme oluşturdum. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane hemen şey alıyoruz. Beyaz. Bu şekilde. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi minik hali. Büyük karelerin minik hali. Şöyle bunu ne yapıyoruz? Buradan şöyle yukarıya çıkıyoruz. Bunun arasına da arkadaşlar fermuar dikeceğim. Yalnız bunları dikmeden önce kenarlarını kapatmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Siyah. Bunu da böyle aşağıya doğru. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şöyle böyle zikzak olarak bu boya gelene kadar yapacağız. Cebin şeritinin birini yaptım. Şimdi bunların şeritleri dikmeden önce arkadaşlar bunların şu baş kısımlarını o büyüklerde yaptığım gibi kapatacağız. Bunu kapatabilmek için ne yapıyorum? Şimdi şurayı arkadaşlar siyahla kapatacağım. Çünkü burası bu hiza siyah geliyor. Şu kısmını da beyazla kapatacağım. Çünkü burası da gördüğünüz gibi beyaz geliyor. Şimdi şu kağıdımı ortadan ikiye bölüyorum ve bu kapatmayı göstereyim arkadaşlar. Gerçi göstermeme gerek yok. Yaptım ama olsun, bir daha göstereyim. Bakın şu şekilde içeriye soktum ortadan, döndürdüm, bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu ne yaptım arkadaşlar? Şu araya yerleştirdim. Şöyle. Şimdi burası oldu. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Şu tarafı yapacağım. Bu da çatal çünkü gördüğünüz gibi. O zaman da şu beyazımı ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarısını şu aradan içeriye, şu çatalın birinden içeriye geçirdim. Döndürdüm. Bir daha döndüm. Ve bu döndürdüğüm ucu arkadaşlar şu araya şu şekilde yerleştireceğim. Bakın. Şu şekilde yerleşti. Gördünüz mü arkadaşlar? Uç kısımlarını da bu şekilde kapatacağız. Şimdi arkadaşlar yaptıklarımı ben size göstereyim. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar tam 9 tane şerit yaptım. Bakın şöyle yaptım. Yalnız bunun şu araya arkadaşlar takoz görevi yapacak. Şöyle parça yaptım. Mesela şu şöyle yapayım. Bu böyle konacak. Çünkü bakın hep buralar böyle beyaz gelecek. Bu tarafa da şunu koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle koyacağım. Bakın. Şu şekilde dikeceğiz bunu. Bu şekilde dikeceğim. Bakın. Böyle dikeceğim. Ve sonra şu araya da fermuar dikeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun dikimini göstereyim size. Şu alttan aşağı içeriye giriyorum. İpimi buraya saklıyorum. Evet. Ve çekiyorum içe doğru. Şöyle çektim. Bakın. Bu şekilde çektim ipi. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu büyük çantayı diktiğim gibi arkadaşlar bunu da aynı şekilde dikiyoruz. Bu da aynı dikiliyor.
Şimdi buradan böyle dizeceğim. Bakın bu şekilde arkadaşlar bütün parçaları böyle üst üste komple dikeceğiz. Bakın arkadaşlar cebi diktim. Gördüğünüz gibi şu aralara o gösterdiğim takozları koydum.